27 Ekim 2023 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına eli kalkmayan, çekimser kalan bir ülke var. Çocukların ölümüne göz yummak, soykırıma destek vermese de gözlerini kapatmak anlamına geliyordu bu. Ticari ilişkiler, askeri savunma teknolojilerindeki işbirlikleri dahil birçok sebep saymamız mümkün. Elin sahibi değil ama temsil ettiği ülkeyi söyleyeyim ben size. Hindistan. Geçmişte Filistin'e yönelik büyük ve kitlesel destekler verdiğine şahit olduğumuz Hindistan, çok uzun yıllardır bir felaket içinde çırpınan Gazze'lilere bu sefer sağır kalmayı tercih etti. Hem de belki de tüm zamanların en büyük soykırım girişiminin yaşandığı günlerde. Peki bu politika neden değişti? İlişkiler nasıl şekillendi? İsrail ve Hindistan kardeşliği nasıl kuruldu? Ben Hikmet, başlıyoruz. Önce olayın gerçekleştiği merkez hakkında bilmemiz gerekenler var. Filistin'le ilgili ilk kararını henüz İsrail devleti kurulmadan alan Birleşmiş Milletler, İngiltere'nin 1947'de bölgeden çekilmesinin ardından Filistin toprakları üzerinde biri Arap, diğeri Yahudi olmak üzere iki bağımsız devlet kurulması kararı aldı. Birçok karar gibi bunun uygulanması da mümkün olmamıştı. Fakat bunun sebebi farklıydı. İlk karar 1948'deki Arap-İsrail Savaşı nedeniyle uygulanamadı. Savaşın ardından Filistinlilerin göç etmek zorunda kaldıkları topraklara geri dönmesi ve Kudüs'ün uluslararası bir yönetime kavuşması kararı da 1949'da alınan kararlar arasındaydı ve bilindiği üzere o da uygulanamadı. 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nda Doğu Kudüs, Gazze şeridi, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini İsrail işgal etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kasım 1967'de aldığı 242 sayılı kararla İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi. Sonucu zaten biliyorsunuz. Halen işgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci günümüzde hala yaşıyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık 1983'te aldığı bir kararla İsrail'in yalnızlaşmasını hedeflemişti. Barışsever bir üye olmadığına vurgu yapıldı ve uluslara İsrail'le diplomatik, ticari ve kültürel bağlarını koparmaları çağrısında bulundu. Oldukça sert gözüken bu karar da İsrail için yok hükmündeydi. Bu kararların uygulamaya sokulamamasının en önemli destekçilerinden biri Amerika Birleşik Devletleri. Konseyin 5 daimi üyesinden biri ve veto hakkını en çok Filistin meselesinde kullandığı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri vetosu nedeniyle İsrail aleyhine tasarıların kabulü mümkün olamıyor. Hindistan'ın çekimserliğine iki ülkenin ilişkilerine geçmeden bir detay paylaşayım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tarihi günlerinden biriydi. 11 Mayıs 1949'da İsrail'in Birleşmiş Milletler'e kabulü oylanıyordu. Daha önce iki başvurusu Güvenlik Konseyi'nden dönen İsrail bu sefer bir red oyuna karşı 9 üyenin kabulüyle onay sürecine girdi. Yahudi örgütlerin ve Yahudi diasporasının yoğun baskılarının da etkisiyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliği kesinleşti. Fakat bu karar tam ve tek parça bir karar değildi elbette. Karşı çıkan ülkeler vardı ve onlardan biri de Hindistan'dı. Bu haberse yakın bir tarihten. 7 Ekim'de El-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa tufanının ardından sivillere karşı İsrail ordusunun düzenlediği saldırılara karşı çıkan Hindistanlılara hükümetin tutumunu anlatıyor. Filistin'e destek vermek yasak. Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırı üzerinden henüz birkaç saat geçmeden X hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamayla Hindistan'ın İsrail'e dayanışmasını ilan etti. Modi attığı tweetle İsrail'deki terör saldırıları haberiyle derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz ve dualarımız masum kurbanlar ve aileleriyle birliktedir. Bu zor zamanında İsrail'e dayanışma içindeyiz diyerek İsrail'in arkasında duranların yanında yer aldı. İsrail'in soykırıma varan saldırılarına ise sessiz kalmayı tercih etti. Hastane saldırısının ardından paylaştığı mesajsa samimi bulunmadı. Saldırıların 20. gününde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan Gazze'de savaşa insani ara oylamasında çekimser kalmayı tercih etti. Sebep olarak kararda Hamas'ın isminin geçmemesi gösterildi. İlk örneğin yani İsrail'in Birleşmiş Milletler'e kabulü oylamasıyla Modi'nin İsrail'e verdiği destek arasında geçen yıllarda ne oldu peki? Çok uzun yıllar Filistin'i destekleyen politikası neden ve hangi şartlarda değişti? Bu değişimin bir sonucu olarak Hindistan'ın Orta Doğu Filistin politikasının değiştiğini görüyoruz. En temel sebepse İsrail'le gelişen savunma sanayi alanındaki işbirlikleri. Modi'nin bu çıkışı da dost ülkeye karşı yapılan bir saldırının sonuçları olarak değerlendirildi.
2 ayı aşkın süredir sivillere karşı gerçekleştirilen İsrail saldırıları ise gündemlerinde değildi. Dışişleri'nin yaptığı açıklamayla İsrail'e barış içerisinde yaşayan bağımsız Filistin devleti kurmaya yönelik müzakereleri savunduklarını anlıyoruz. 1974'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıyan ilk Arap olmayan devlet Hindistan'dı. 1988'de Filistin devletini tanıyan ilk ülkeler arasında da yine yer aldılar. İsrail'i 1950'de resmen tanısalar da 1992'ye kadar resmi diplomatik ilişki kurulmadı. Özellikle Orta Doğu politikasının şekillenmesinde savunma ve ticari bağlarını korumaya çalıştığını görüyoruz. En önemli örneklerinden biri 7 ülke ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak koridor diyebiliriz. Bu koridor sırasıyla Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya daha hızlı bir ulaşımı kapsıyor. Stratejik ve ekonomik avantajlarının yanı sıra Asya'da Çin'e karşı elini güçlendirecek bir proje olma özelliğini taşıyor. İsrail, Hindistan'ın her yıl 2 milyar dolar değerinde silah aldığı ve savunma giderleri ihraç ettiği ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor. İki ülkenin ticaret hacminin de 10 milyar doların üzerinde olduğunu biliyoruz. İkili ilişkilerin dönüm noktası sayılacak tarih ise 1999'du. Pakistan'la Kargil bölgesindeki sınır ihlalleri nedeniyle 7 hafta süren bir savaş yaşandı. İki ülkenin nükleer savaşın eşiğine geldiği dönemde İsrail, Hindistan'a silah ve mühimmat verebileceğini duyurdu. İki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin başlangıcıydı bu. Bu saydıklarım Hindistan'ın politikalarını etkileyen ticari ve ekonomik taraflardı. Bir de ideolojik bağlamda bakmamız gerekiyor. Hindistan'ın ilk başbakanı Nehru ve İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren Gandhi, İsrail devletine karşı çıkmışlardı. İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmalarına rağmen Filistin'in yanında durmaya özen gösterdiler. 1953'te Mumbai'de bir konsolosluk açmasına izin verilse de Soğuk Savaş döneminin önemli bir kısmında Hindistan-İsrail ilişkileri sınırlıydı. İsrail'in kurulduğu dönem Hindistan için de kritik ve değerli bir dönemdi. Kolonileşmekten kurtulup dünya sahnesine yeni çıkmaya hazırlanan Hindistan, Sovyetler Birliği'ne yakın çizgide konumlanmıştı. Oysa İsrail, Amerika Birleşik Devletleri yani Batı bloğunda sayılırdı. Ayrıca büyük bir Müslüman nüfusa sahip olan ülke, burada yaşayan kişilerin daha fazla radikalleşmesine neden olabilirdi. O günkü şartlar düşünüldüğünde sömürge karşıtı ve Filistin yanlısı politikalar geçerli akçe olarak görülüyordu. Pakistan'la yaşadığı Keşmir sorunu da bu tavrın şekillenmesine etki etti. Pakistan'a Arap dünyasının desteğinin kesilmesi önemli beklentilerinin başında geliyordu. Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle küresel ekonominin bir parçası olma arzusu Hindistan'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaştırdı. Bu da doğrudan İsrail'le yakınlaşma anlamına geliyordu. Doğal sonucu olarak Hindistan-İsrail bağları savunma işbirliği, ticaret, güvenlik, istihbarat paylaşımı, teknoloji hatta tarım gibi alanlarda bir birlikteliğin doğmasıyla sonuçlandı. İsrail'in silah ihracatının %40'tan fazlasını Hindistan'a yapıldığında bir dipnot olarak eklemek istiyorum. Ana başlıklarımdan birini oluşturan iki ülkenin kardeşlik bağlarının başladığı döneme bakalım. 2014'te Modi'nin seçilmesi Hindistan-İsrail ilişkilerinde köklü değişimlerinde başlangıcıydı. 2017'de Modi, İsrail'i ilk ziyaret eden Hindistan Başbakanı olarak tarihe geçti. Buna karşılık 2018'de Netanyahu ve beraberindeki 130 iş adamıyla birlikte iadeyi ziyaret olacaktı. Kardeşlik bağlarının kurulduğu bu dönemde Hindu milliyetçiliği, Modi hükümetinin seçim çalışmaları ve tabii ki Müslümanlar üzerinde kurulmak istenen baskı gibi çok yönlü nedenler bulunuyor. Hindistan'daki aşırı sağcıların Filistinleri hedef aldığını, milliyetçi Hint medyasının İsrail'e karşı daha duyarlı, Filistin'e karşı ise düşmanca söylemler geliştirdiğini görüyoruz. Ayrıca Hindistan'da en kuvvetli dönemini yaşayan Hindutva ideolojisi de iki ülkenin yakınlaşmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Çünkü Hindutva'da Siyonizm gibi dine dayalı devlet kurmayı hedefleyen yayılmacı ve dışlayıcı bir düşünceyi savunuyor. Dini ve ideolojik birliktelikle her iki ülkenin tabiri caizse Müslümanlara alerjisi olduğunu söylesek abartmış olmayız. Yani sizce de İsrail'in bugün Filistin topraklarında yaptığının bir benzeri Keşmir'de yaşanmıyor mu? Filistin davasında İslami direniş hareketinin güçlenmesi, hatta öncü bir rol alması da Hindistan'ın durmasına, hatta karşısında mevzilenmesine neden oldu. Hindutva ve Modi taraftarlarının dışında elbette olaya insani açıdan bakabilenler de var. Nüfusunun %14'ünü oluşturan Müslümanların özellikle bu politikanın dışında olduğunu belirtmeliyim. Her ne kadar dışında olsalar da Filistin'e açıktan bir destek verilmesinin önünde engeller var. Ben ne düşünüyorum? Birkaç cümleyle ondan da bahsetmek istiyorum. Modi hükümetinin Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararında çekimser kalmasının elbette bir takım gerekçeleri vardı. Bunların başında seçim gündemi geliyor. Bir diğer sebepse politika kaygıları. Gazze'de yaşanan insanlık kaybı devam ettiği sürece Modi'nin Hindistan'da yaşayan Müslümanlar üzerinden bir çıkar sağlamaya çalışması beklenen bir durum. Halihazırda toplum içinde alıcı
savunucusının da olduğunu düşünürsek iç siyasette etkin olmak isteyen Modi'nin bundan geri durmayacağı bir gerçek. Hindistan'ın dış politikadaki öncelikler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail konumunu koruyor. Buna rağmen Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya verdiği destek nedeniyle zayıflayan ABD bağlarının yeniden inşa edilmesi temel amaç diyebilirim. Tüm bu anlattıklarıma ek olarak Modi hükümetinin iki devletli çözüme sıcak baktığını ve diplomatik dilinin de bu yönde olduğunu belirtmeliyim. Hindistan'ın Filistinlilerin devredilemez hakları hakkında yaptığı açıklamaları da oldukça değerli görüyorum. Dünyanın 3. büyük Müslüman nüfusuna sahip Hindistan'ın bu söylemleri daha da derinleştirmesi, en azından insani açıdan olaya yaklaşması değerli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu da ayrıca merak ediyorum. Sizden gelen yorumların tamamını okuyorum. Sizin düşünceleriniz bir sonraki konumuzun da belirleyicisi oluyor. Bu bağlamda kanalımıza abone olup yorum kısmından bize yazarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Savaşın ardından Filistinlilerin göç etmek zorunda kaldıkları topraklara geri dönmesi ve Kudüs'ün uluslararası bir yönetime kavuşması kararı da 1949'da alınan kararlar arasındaydı ve bilindiği üzere o da uygulanamadı.